Workshop'umuza pek çok astrolog arkadaşım da katıldı. Onlar da eminim benim gibidir. Aynı gemideyiz, aynı yolculuğu deneyimliyoruz. Bu şekil gidiyor arkadaşlar. İlişkiler astrolojisiyle ilgili e, beni çeken şeyler vardı. Yükselenim terazi bu arada. 7. evimde Şiron var. Tabii yani ister istemez ilişkilere çekiliyorum. Hayatımda ilişkiler çok önemli. Tabii bu sadece karşı cins olarak düşünmeyin. İlişkiler astrolojisi hayatımızda e, hayatımıza giren herkesle ilgili ilişkimizi anlatıyor. Örneğin bir anne çocuk haritasında bile ilişkiler astrolojisinden çok çok yararlanabiliyoruz. O yüzden astrolojide gerçekten bu branş çok çok önemli ve böyle sadece aşk gündemiyle kalmamalı. Genelde sinastri haritası favori. O çok seviliyor. Onun üzerine herkes gitmek istiyor ama sadece ilişki astrolojisi sinastri haritasından oluşmuyor. Ben bugün zaten biraz böyle hikaye tadında anlatmaya çalışacağım bir çiftimizi. Onun dışında ilişkiler astrolojisiyle ilgili Facebook'ta bir grubum var. Orada ilişkiler astrolojisiyle ilgili bilgiler hem paylaştım arkadaşlar. Zaten hani öğretmek amaçlı paylaşımlarda bulundum. Çünkü merak çok, ilgi çok. Ben de ilk başlarda zaten öyleydim. Nereden ne öğrenebilirim hevesiyle çok heyecanlanıyordum. Yani herkesi çok iyi anlıyorum bu konuda. Bu şekilde bilgi paylaşmaya başladım. Daha sonra tabii grupta hani kendi haritalarına baktırmak isteyenler çok oluyor. O tarz örnek haritalar alıp YouTube kanalımda onları paylaştım. YouTube kanalımda sinastri ile ilgili pek çok ya da ilişkiler astrolojisi ile ilgili, temel seviyeyle de ilgili pek çok video bulabilirsiniz. Benim orada yaptığım sinastri çok basitti. Yani özellikle hani açıları öğretmek amaçlı yapmıştım. Bu arada yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Ben kendimi tanıtıyorum. O yüzden hani YouTube'da gördüğünüz sinastri videolarım daha çok böyle hani bilgi amaçlı. İşte şu açıda şu yorum yapılır gibi gibiydi. Bu tarz bir yayın yapmadım. En son Hadise ile Kaan'ın videosunu paylaşmıştım. Şimdi yabancı ünlüleri neden seçiyoruz? Bugün bir yabancı ünlü üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Çünkü yabancıların doğum saatlerini çok kolay buluyoruz. Ama Türk ünlülere iş gelince biraz zorlanıyoruz. Yani ben mesela Hadise evet söylemiş pek çok yerde Akrep Burcu olduğunu, yorumlarda bunu okudum. Ama kaç derece Akrep? Yani bu da önemli. Hani benim orada detaylandırmam için bazı göstergelerde kriterleri alabilmem için derecesi de tabii ki önemli. Siz de bunları biliyorsunuz. Yani o nedenle yabancı zaten pek çok eğitimde de yabancılardan gidiyorlar. Bunun sebebi saatlerin belli olması. Astro.com'da tabii bize yardımcı oluyor bu konuda. Çok güzel bir databank var. Oradan istediğimiz çiftin haritasını bulup ki zaten hayat hikayelerinde de kısa bilgiler var. Çok kolay şey yapabiliyoruz. Alıp çalışabiliyoruz üzerine. Keşke Türk ünlülerinde de böyle fırsatlar olsa. Bakalım onlarda da genelde saati belli olmayan haritalarda da arkadaşlar güneşi ya birinci ev alıyorum ya da saati 12 yapıyorum. O şekil çalışıyorum. Bir çiftin yani çiftlerden birinin haritasının saatinin tam belli olması zaten benim için yeterli oluyor. İkincisi için yani ikinci çiftten diğer partnerin saatin olmasının bir önemi olmuyor. Yani birisinin saatin olması benim için yeterli oluyor. Ama ikisinin saatin olması zaten harika bir şey oluyor. Çünkü bu sefer birbirleri nasıl etkiledikleri konusunda daha detaylı konuşabiliyoruz. Daha detaylı yorum yapabiliyoruz. Evler de önemli oluyor o anda. Yani bu şekil anlatabilirim. Şimdi dediğim gibi biraz tadında olacak. Seçtiğim çift e, hemen ekranımı açayım. Seçtiğim çift arkadaşlar Johnny Depp ve Vanessa. Şimdi bu çift evlenmedi bu arada. Evlenmedi ama bu çiftin 14 yıllık bir ilişkisi oldu. Natallerini hemen açıyorum şimdi size. 14 yıl dile kolay. 14 yıl bu çift birlikte bir ilişki yaşadılar. 2 çocukları var ama nikah yok. Nikaha geçmemişler. Doğum bilgileri doğru bu arada. Tabii şimdi burada bizim için
çok çok önemli göstergeler var. O yüzden zaten bu çifti seçmek istedim. Gösterilecek çok gündem var, konu var. Böyle haritalar zor bulunuyor. Örneğin, bu arada arkadaşlar sesim tam geliyor mu? Bir sorun var mı seste? Evet, geliyor. Tamamdır. Ben devam ediyorum. Örneğin vertex anti-vertex aksındaki kavuşum arkadaşlar. Çok dikkat çekici. Vertex zaten ikinci yükselen, anti-vertex de karşıt 7. ev. Yani burası 7. ev, burası 1. ev. İkisinin gördüğünüz gibi yine bunlar aks titreşiminde aynı frekansla çalışıyor. Yani burada 1 ve 7 kavuşumunu görüyoruz. Gördünüz mü? Akslar kavuşmuş, vertex aksları. Bu çok ciddi karmik, kadersel ilişkiyi anlatıyor. Burada yaşamaları gereken bir şey var. Yani bu çift boşuna 14 yıl, 2 çocuk yaşamamış. Ayrıca Satürn'ü görüyorsunuz Güneş'le kavuşumda. Yine bu da karma diyoruz değil mi? Karmanın lordu. İlişkide kalıcılığı sağlamış. Aynı zamanda tutkal görevini görmüş. Evet. Ama bu ilişkiyi birlikte götürmek istediklerini de gösteriyor. Yani birbirlerinden ayrılmaları hiç zor olmamış. Bakıyoruz burada ay düğümleri ters kavuşum olmuş. Yine burada kadersel olarak bir araya gelen çiftten bahsediyoruz. Yine bir araya gelip bu ilişkileri yaşamaları gerekiyormuş. Arkadaşlar burada çok önemli göstergeler var. Jüpiter, Ay sevgilerini, duygularını birbirlerinin büyütebiliyorlar. Yine dediğim gibi işte ters Ay kavuşumları, yine birbirleriyle ilişki yaşamaları anlamında çok güzel açılarda. Chiron, Jüpiter kavuşumu birbirlerinin yaralarını ya çoğaltmışlardır ya da birbirlerine şifa olmuştur. Daha çok Vanessa burada yara alma potansiyeline sahip kişi. Çünkü ben Johnny Depp'in haritasını içeriye koydum. Etkilenen harita içerideki harita, etkileyen kişi dışarıdaki. Yani ben şimdi ters düşündüm tabii. Aynı anda diğer haritayla da birlikte yorum yapabiliyorum. İlk başladığınızda yorum yapamıyorsanız içeriye Vanessa'nın haritasını koyarsınız. O şekilde de tek tek yorum yapabilirsiniz. Şimdi bu taraftaki Satürn açısını çok güzel gördük. Bizim için Satürn açıları çok önemli demiştim. Şimdi şuradaki Satürn açısına bakalım arkadaşlar. Johnny Depp'in Satürn'ü 23 derece ve aksla 120'lik yapmış. Vertex aksıyla dediğim gibi bu neydi? ASC, 1. ev karakterinde çalışıyordu. 2. yükselenimiz. Onunla 120'lik açı atmış. Yani yine burada kalıcılık, ilişkide kalıcılık vurgusu var. Aynı zamanda Uranüs'le de öyle açı atmış. Burada üçgenleri de zaten oluşmuş. Hava grubunda üçgenleri var. Bu da güzel. Onun dışında arkadaşlar burada mesela çok enteresan. Ben şimdiye kadar hep yani her zaman Güneş Ay açılarına önem verdim. Çünkü neden? Güneş Ay açıları zaten bize haritalarda karı koca açısını anlatıyor ve çok önemli. Yani bir elmanın iki yarısının kavuşum enerjisini anlatıyor. Mesela bu haritada bunu göremiyoruz. Enteresan bir çift yani. O kadar çok kadersel göstergeleri var ki Güneş Ay açısı olmadan 14 yıl bir aile olarak yaşamışlar. Ve 2 çocukları var. Bakın şimdi Güneş burada 0 derece, Vanessa'nın, Johnny'nin Ay 13 derece. Burada bir kavuşum yok. Hani çünkü en fazla 8-10 derece alabiliriz ışıklarda. Burada bir kavuşum da yok. Kavuşum yok ama bu çift bir bütün olarak yani birliktelik olarak yaşamışlar bunu. Tabii burada dediğim gibi ay düğümlerin faktörü var, vertex var, satürn var. Bu kadar etki varken sadece yani ben bu haritayı göstermemin sebebi zaten hani o kadar çok ilişkiler astrolojisi özellikle aşk ve evlilik anlamında yanlış anlaşılıyor ki. Yani ben işte bu grubu yönettiğim için orada o kadar çok yanlış yorumlarla karşılaşıyorum ki yani herkes kendine münasır bir ilişki yaşıyor aslında. Herkes kendini kimsenin haritasıyla kıyaslamamalı. Yani burada evet Güneş Ay yakalanmamış ama çok güzel destekleyici ilişkinin uzun ömürlü olmasını vaat eden açılar yakalandığı için bu ilişki uzun ömürlü olmuş.
Güneş ay açısı olmamasına rağmen arkadaşlar bu çok çok önemli. Yani burada göstergeleri bileceksiniz, kuralları bileceksiniz ve herkes kendine özel ilişki yaşıyor. Her harita bir bütün olarak özel incelenmeli. Yani o çifte böyle, neden benim haritamda böyle değil. O ilişkide de vardır belki çıkış yolları gibi düşünebiliriz. Venüs, Mars ve Plüto açısı zaten tutku, cinsellik, aşk gündemleri veriyordu, biliyorsunuz. Burada 26 derece Boğa, Venüs, Johnny Depp'in Venüs'ü 26 derece Boğa, kadının Akrebi 24 derece. Zaten kadının Mars'ı ve erkeğin Venüs'ü ilk önce bakmamız gereken. Burada bu açıda kavga etmenin aşklarını körüklediğini düşünebiliriz. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Çünkü neden? Karşıt açı var. Bir tartışma, bir aksiyon, bir gerginlik sonunda aşkları alevleniyordur, artıyordur tutkuları diyebiliriz. Şimdi burada 13 derece ayın kuzey ay düğümü ve Jüpiter'le kavuşumu da zaten duygusal olarak Johnny Depp'in Vanessa ile birlikte bir ilişki yaşamak istediğini, ileri dönük gitmek istediğini gösteriyor bize. Müthiş kavuşumlar yani. Bunu her haritada mesela bunları yakalayamazsınız arkadaşlar. Böyle ilişkiler bulmanız lazım. Zaten benim bugün attığım 2 çift vardı ankette. Onlar da öyle çok değişik, enteresan çiftler. Bir dahaki workshop'um cumartesi günü olacak. O zaman da o çiftlerden birine bakacağım. Şimdi bir de şöyle bakalım. Mesela bu çift 2012'de 1998'de tanışmışlar arkadaşlar. Tanışma yılı bu. Tanışma yılının solar return'ü çıkarttım. Johnny Depp'in haritası içeride. Önce şöyle bakalım. Johnny Depp, bir de tanışma yılı. Evet. Şöyle bakalım. Şimdi Johnny Depp'in Natalie burası. 1998 pardon. 1998'de Los Angeles'ta yaşıyor Johnny Depp. 98'de film için Paris'e gidiyor. Paris'te gittiğinde Vanessa ile tanışıyor. Şimdi yükselen Aslan biri, aşk evi Yay burcu, ilişkiler evi Kova. O yıl aşk evi yükselmiş. Bakın, o yıl aşk evi yükselmiş. Return haritasında, yıllık haritasında. Ay da orada ve ilişkiler evine vurgu var. Güneş orada, Merkür orada, Mars orada. Yani ilişkilerle ilgili bir aksiyon vaat etmiş o yılki haritası. Hem de ani bir ilişki gündemi vaat etmiş. Aniden biriyle tanışacak ve harekete geçecek kişi. Bunu vaat etmiş. Mesela Vanessa'nın haritasına bakalım. Vanessa'nın haritasına baktığımızda Vanessa'da yine 1. ev yükselmiş gibi duruyor. Yani 7. evin karşısında yine Güneş bir ilişki vaat ediyor sonuçta. Ve en önemli açısı ne? O yıl bir partnerle duygusal bir ilişkisi olacak ve toplumda statüsü artacak. MC'deler. Bakın. Yani bu Vanessa için bir daha adının duyulmasını vaat ediyor ve Venüs Mars'tan da Uranüs'ten de 120'lik almış. Yani aniden bir ilişki, duygusal bir ilişki, bir partner ve toplumda statüsü artacak Vanessa'nın. Tabii yıllık haritalarda mesela kendinizle de ilgili arkadaşlar böyle hani o yıl hangi gündemler vaat ediyor özellikle ilişki anlamında bakabilirsiniz. Şimdi biz geçmişe dayanarak baktığımızda zaten o kişilerin neleri nasıl yaşayacaklarını görüyoruz. Örneğin ikisinin kompozit haritasına bakıyorum.
Vanessa ile Johnny Depp'in ve Paris'e bakmak istiyorum. Paris'te onlar ne bekliyordu o kompozit haritayı? İlişkilerinde ne vardı Paris'te? Paris'ten geçen arkadaşlar bakın DS 7. ev ve Plüto 120'lik açısı. Yani ilişkiyle dönüşeceklermiş çift olarak. Zaten Paris'te tanışıyorlar. Film için gidiyor kişi ve ilişkilerinde çift olarak dönüşüyorlar. Aynı zamanda şuradan geçen e, paranlara baktığımızda Gat Pluto, Kat Pluto, Pluto Ay var. Bakın onlar da zaten kadersel bir ilişki, kadersel bir tanışma olduğunu zaten gösteriyor. Orada bir kadersel ve tekamül yani e, olgunlaşma bir gündemi de var. Bir de şöyle bakalım. Johnny'nin tanıştığı yıl Paris'te nasıl olmuş? Evet. Johnny Paris'te Vanessa ile tanıştığı yılki solar haritası. Yine bakıyoruz. Buradan en yakın yine ilişkilerle ilgili Lilith ilişkilerde bir entrika gündemi vermiş. Ama aynı zamanda bakın bu da çok enteresan. Güneş Juno yani bir partner vaat ediyor. Uranüs Merkür aniden bir partner, bir ilişki vaat ediyor. Zaten Paris'te bir de iş için bulunduğu için hani Uranüs Merkür burada işi de anlatıyor. Uranüs Plüto da aynı şekilde. Böyle bir gündemde vermiş kişiye. Tanışma anları ile ilgili. Tanışacağı yılın solar return Paris'teki gündemini anlatıyorum arkadaşlar. Aynısını Vanessa için bakalım. Vanessa için baktığımda da NCI hiç şaşırmadık. Çünkü neden? Bu ilişkiyle Vanessa zaten toplumda daha da tanınacaktı değil mi? Orada onu görmüştük daha önceki haritada. Ve burada da zaten bu çıkmış. Gördünüz mü? NCI, Satürn, Merkür. Yani toplumda statüsünün artacağı bir gündem yaşamış o yılki solarında kişi. Devam edelim. Şimdi bu çift arkadaşlar 14 yıl evli kalıyor. Sonra ayrılıyor. Evli kalıyor demeyelim. Birlikte yaşıyor ve sonra ayrılıyor. Ee, Ayrılık haritalarını anlatacağım şimdi size. Ayrılık haritalarında. Şimdi zaten o yılki Solar'da ayrıldıkları yılki 2012'de ayrılıyor. Johnny Depp'in Solar'ında Güney Ay düğümü ilişkiler evinde. Yani zaten ilişkilerle ilgili tamamlanması gereken bir gündemi vermiş. Juno da orada karşıt açılar almış. İlişkisinden beslenemiyor kişi. Ceres Juno karşıt açıda. İşte Jüpiter, Lilith vesaire hepsi karşıt açıda ve Güney Ay düğümü zaten orada olması çok zor. Biliyorsunuz hepiniz. Karmik tamamlanması gereken işte kişiyi zorlayan ilişkiler anlamında gündemini veriyor. Ayrıldıkları ağzımızda onlar kalıyor. Ayrıldıkları yılla ilgili solar return'de pardon kuzey ay düğümü, güney ay düğümü dedim ben değil mi? Pardon. Kuzey ay düğümü ilişkiyle ilgili yeni gündemler vaat etmiş. Zaten kişi bunu yaşıyor. İlişkisinden ayrılıyor o yıl. Tabii burada Güney Ay düğümü açılarına da bakmamız gerekiyor. Güney Ay düğümü de Neptün'den kare almış. Bir hayal kırıklığı yaşamış.
tatmin olamamış diye de biliriz. Şimdi aynı şekilde Vanessa'nınkine bakalım. Vanessa'nın haritasına baktığımızda arkadaşlar ilişkiler evinde o yıl için Plüto ve Güneş var. Yine kişinin ilişki gündemi var ama ilişkiyle tekamül etmesi, dönüşmesi gerekiyor. Plüto olumlu açıda, olumsuz açıda değil. MC'sine bakalım. MC'ye evet Ay'dan ve şans noktasından MC'ye karesi var. Bir tek kare oluşmuş gibi. Hangi evi yükseldi dersek eğer zaten burada ikizler o yıl yine burada hem boşanma evi yani 8. ev ve ilişkilerle de ilgili vurgu o yükselmiş. 14 derece Gat 12. evde ve 16 derece Satürn'le kavuşumda. Yani aslında Kuzey Ay düğümüyle Johnny daha kolay ayrılırken Güney Ay düğümüyle Vanessa çok zorlanmış diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yaparsam daha iyi anlayacaksınız o haritayı. Bakın gördünüz mü şurayı? Şurada kadının ne kadar zorlandığını görebiliyoruz. O yılki ayrılıkla ilgili çok çok zorlanmış kendisi. Ama tabii burada ayrılma sebebi tabii ki Johnny'den kaynaklanıyor. Sanırım başka biriyle alakalı bir ilişkisi varmış. O nedenle ayrılık kararı almışlar. Tabii alkol her zamanki gibi var ünlülerde. O tarz bir gündem. Şimdi ayrılıkla ilgili, şimdi bunlar evlendiler, hem Paris'te yaşamışlar hem Los Angeles'ta. Şimdi Los Angeles'ta ayrılık gündemleriyle ilgili bakmak istiyorum. Yani şimdi Paris'te yaşarken açılar daha iyiydi. Los Angeles'a gittiklerinde açılar nasıl oldu? Bunu görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yine kompozite bakacağım. Los Angeles'ta şurada. Şimdi kompozitte Los Angeles'ta Ay Ceres var. Los Angeles bu çifti beslemiş. 7. ev DSC ve Merkür var. İlişkiler anlamında onlara iyi gelmiş gördüğünüz gibi. Yani şurası gayet güzel onlar için. Güzel olmuş. Peki ileriki zamanda nasıl olmuş? Kompozit haritanın ilerletilmiş haritası Davison'dır. Şimdi Davison haritasına bakacağım. Los Angeles'ta durum nasıl? Evet. Şimdi arkadaşlar buradan evlilikle ilgili güzel bir geçiş var. Venüs üçgen olmuş. Herhalde bunlar ilk gittiklerinde gayet iyiydi her şey diye düşünüyorum. Sonra neler kesmiş hemen bakalım. Zaten burada da yuvaların olması gayet normal. C yani 4. ev ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Hem Los Angeles'ın üzerinden geçiyor ve Venüs 7. evle güzel açı, üçgen açısı yapmış. Tam da burada bu noktada gayet güzel. Ama oraya Satürn, Plüto paranı var. Bu zorlamış. Lilith, Jüpiter paranı var. Bu da zorlamış. Ayrıca MCI yani bunlar duygusal olarak yani ilişkilerinde hani bir ekip ruhu da oluşmuş bunlarda. Yani kariyer de çalışıyor tabii Los Angeles'ta o gündem döndüğü için. Onun dışında da ki bilemiyorum yani tam Los Angeles diyoruz ama hani hangi alanlar burada o yazdığına göre yorum yapıyorum. Ama şuradaki kareler tabii zor. DS kare Uranüs zor.
Yani yakın yerden geçiyor. Sonra şuradakiler Plüto DS kare. Yani burada zaten ilişkide yıkılma gündemi, yani ani bitme gündemi, yıkılma gündemi, evlilikleri, ilişkileri, evlilik demeyelim, ilişkileri çok fazla vermiş zaten. Bunu bu şekil yorumlayabiliriz. Şimdi bir de ayrılık kararı ile ilgili bakmak istiyorum. Mesela Solar Return'da ayrılık kararı aldığında Johnny Depp Los Angeles'ta nasıldı haritası? DS kare ay, yani ilişkisinde duygusal olarak zorlandığını görebiliyoruz. Ayrılık kararı aldığı yıl. MC Jüpiter üçgen, kariyerinde gayet güzel, uluslararası kariyer yapıyor, her şey gayet iyi. 2012 yılından bahsediyoruz. Ay Ceres paran atmış, Venüs Neptün paran atmış. Bunlar güzel. Ama şu DS ay bayağı zorlamış sanırım kendisini. Onun dışında bakalım arkadaşlar, zor bir şey var mı? Başka zor bir şey görmedim. Vanessa'nınkine bakalım. Vanessa'nınki DS Chiron. Aslında ne kadar ilişkisi ona iyi geliyormuş ama bak yaralamış da aynı zamanda. Yani şimdi üçgen olsa da yarada alabilir kişi. Burada bunu vermiş. Aynı zamanda Uranüs ay düğümleriyle paran atmış, ani ilişkilerle ilgili gündem e, vermiş. Tabii Paris'te daha güzel açısı vardı çiftin Los Angeles'a göre. Mesela burada da yine Uranüs DS karesi var. ASC Uranüs karesi var. ASC Ceres karesi var. Ciddi sıkıntıları anlatıyor. Solar returnlerine bakarsak arkadaşlar, ayrıldıkları yıl nasıl etkilendiklerini şu şekilde, pardon, transit olarak ben hazırlamıştım. Returnlere baktık. Johnny Depp'in mesela ayrıldıkları yılki aldığı transit. Baktığımız zaman Chiron kavuşumu 8. ev yaşamış. Ve 9 derece Chiron'un karşısında 9 derece Plüto yaşamış. Yani Johnny Depp ayrılık yılında zaten yara alarak kendini tekamül edeceğini, artık o zor bir süreç herhalde. O şekilde yara alarak, tekamül ederek, dönüşerek, yani hem istiyor gitmeyi hem de tabii ki zorlanıyor. Hani bunu yaşayarak deneyimlemiş kişi. Neptün de burada hayal kırıklıkları vermiş. Neptün de karşıt açı atmış Mars'la. Onu harekete geçirmiş. Hayallerine kavuşmak için ilişkilerle ilgili motivasyon sağlamış. Onun dışında Satürn Jüpiter karesi olmuş. Herhalde o dönem kariyerle de ilgili zor günler yaşıyordu, bilemiyorum. Çünkü 7. ev ilişkilerini anlatıyor. Kariyerle ilgili ilişkileri de anlatabilir. Orada karşısındaki herkese anlatıyor. Orada da zor gündem yaşadığını görüyoruz kişinin. Ay düğümleri zaten gördüğünüz gibi 4-10 aksından geçiyor. Ayrılık zamanki transit bu şekilde olmuş arkadaşlar. Şimdi Vanessa'ya bakalım. O yıl Vanessa hangi transitleri almış?
Vanessa zaten Solar'ında görmüştük. Güney ay düğümü Satürn kavuşumu vardı. Onun da akslar, ay düğümü aksları 1-7 aksındaymış. Jüpiter orada. Mesela bakın, Jüpiter buradan geçerken ayrılıyor kişi. Ama Güney ay düğümü burayı çünkü düzeltiyor. Şu anda Güney ay düğümünün orada bir çalışması olmuş. Hatta bence Mayıs'tan sonra ayrılmışlardır diye düşünüyorum. Lilith zaten ilişkiler evine girmiş. Onun dışında Satürn ani gündemler yaratmış. Terazide Satürn ilişkilerle ilgili ani gündemler yaratmış. Kişi bunu deneyimlemiş. Benim anlatmak istediklerim bu çiftle ilgili bu kadardı arkadaşlar. Sorularınız varsa şimdi sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bir hikaye tadında anlatmaya çalıştım. Sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yani çift olarak sinastri ne kadar değerliyse yaşadığımız coğrafyada değerli, haritaların bir bütün olarak incelenmesi değerli. Yani o kadar basit değil. Yani o taşımak bile, hani başka şeyler arası taşımak bile emin olun aileyi, ilişkileri, yuvayı, çocukları herkese etkiliyor. En azından bunu coğrafya astrolojisinde görebiliyoruz. Zaten yaşayanlar da dediklerime katılıyordur. Soru yoksa ben kapatıyorum. Aslında ben bir şey sormak istiyordum ama Tabii bu ki. çiftle ilgili değil. Hadiseyle ilgili yaptığınız videoyu izledim Hı de orada şey demiştiniz. Yeni ay aşkı bunlar demiştiniz. Bir de dolunay aşkı var demiştiniz. Hani yeni ay aşkını daha önce duymuştum ama dolunay nasıl bir etki veriyor ilişkiye acaba? Dolunay şöyle, aynı dolunay gibi düşünün. Güneş ay 180 açıda. Gel gitli bir ilişki. Dolunay enerjisini biliyorsunuz. Hepimiz böyle bir sıkılıyoruz, boğuluyoruz. O ilişki de öyle. Zaman zaman çok iyiler, zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Ya inişli çıkışlı bir ilişki. Ama gerçekten yoğun duyguların yaşandığı, çünkü dolunayda da yoğun enerjiler var. Yoğun duyguların yaşandığı bir ilişki. Yani hem kavuşumda böyle yoğun duygular var, hem 180'lik açıda yoğun duygular var. 120'lik normal ve güzel, stabil bir ilişki. Yoğun duygular vardır ama hani bir kavuşum gibi değil tabii. Seksil açıda daha az güzel enerji diyelim. Sıralama böyle. Önce kavuşum, sonra 180'lik, sonra 120, sonra 60'lık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorunuz varsa arkadaşlar cevaplayabilirim. İlişkiler astrolojisi ile ilgili. Aslında benim bir sorum daha vardı. Tamam. Ay düğümlerinin eksi çizgisiyle kavuşması nasıl etki verir peki? Kuzey ay düğümü Neyle mesela en kavuşması? çizgisiyle kavuştuğunda kuzey ay düğümünün eksi çizgisiyle karşı tarafın en çizgisiyle kavuşması Ensiyle buna kavuştu. Satürn İşte düşürüyor şimdi karşı ay taraf. düğümleri, arkadaşlar, ay düğümlerin akslara gelmesi çok ciddi kadersel titreşim yaratıyor. Bu kuzey ay düğümü ise kadersel, güney ay düğümü ise karmik bir titreşim yaratıyor. Yani o kişiyi kendimize yakın hissediyoruz, bir şeyler paylaşmak istiyoruz, hayatımıza sokmak istiyoruz.
Yani bu dediğim gibi illa hani karşı cins olmasına gerek yok. Arkadaşlarınızla ilişki analizlerinize bakın. Sinastlerinize bakın. Yani arkadaşlarınızla bile inceleseniz neden ben bu arkadaşımı daha çok seviyorum? Ya da neden ben diğer arkadaşımı az seviyorum olarak baksanız emin olun çok şey öğreneceksiniz. Yani bu şekil çalışıyor. Yani o insan boşunuza sizin hayatınıza gelmiyor. Çünkü yaşamanız gereken bir şey var. Ay düğümleri aksları tetiklemiş. MC kariyer. Demek ki kariyer hayatından o kişiyle tanışma ya da bir paylaşım bir gündemi veriyor. Bir soru da ben sorabilir miyim hocam? Tabii ki, tabii ki. Ay düğümlerinin 12. evde kavuşması, kuzey ay düğümlerinin 12. evde kavuşması ne anlama gelebilir bu durumda? Çok ruhsal bir birliktelik, çok içsel bir birliktelik. Ve birbirlerinin faydaları dokunuyor. Çünkü 12. ev hani ne kadar hakim olamadığımız alan olsa da orada kuzey ay düğümü çiftin ruhsal yolculukta birlikte ilerlemelerine yardımcı oluyor. Birlikte tekamül ediyorlar. Birlikte ilerliyorlar. Belki de spiritüel konulara birlikte ilgileniyorlar. Bu tarzda çalışabilir. Zihinsel de çalışabilir. Bakın. Tabii aynı zamanda 12. ev konuları düşüneceğiz. Neydi? Hastane, kapalı alanlar, gizli düşmanlıklar vesaire. Bu tarz gündemler de verebilir. Ama daha çok kadersel düşünürsek hani ben daha çok ruhsal yolculukta fayda sağlayan, birbirlerine fayda sağlayan bir çift olarak yorumladım. Teşekkürler. Rica ederim. Hocam merhaba. Merhaba. Siz peki Gaz-Satürn kavuşumuyla alakalı sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim Sinan size? Az önce haritamızda vardı ya Güney Ay düğümü Satürn kavuşumu zordur. Pardon. Zor. Şimdi Satürn neydi fıtrat olarak? Satürn kurallar, otorite, kişinin kendi hayatında koyduğu düzen, esnetemediği konuyu anlatıyordu. Bu kavuşum nerede pardon? Birinci evde. Birinci evde. Birinci ev sahibi mi Satürn sahibi? Evet hocam. Şimdi o kişi zaten hayata çok sorumluluk sahibi bakan bir kişi. Satürn birinci ev çok sorumluluk sahibi bir insanı anlatır. Yani o hatta tüm karşısındaki insanlardan da bunu bekler. Yani çok aşırı sorumluluk düşkünü, saygı düşkünü bir insan olduğu için o tarz ilişkileri önemser. Diğer tarafın Güney Ay düğümüyle kavuşması da o ilişkide karmik alması gereken dersleri anlatıyor. Ama bu dersler ağır dersler, kolay dersler değil. Yeri geldi mi kendi o kurallarından, o aşırı sorumluluklarından vazgeçmesi gerekecek belki ilişkisi için gibi gibi. Yani Güney Ay düğümü daha böyle biraz bilinçaltı da çalışabilir. Bunun gibi yani. Anladım hocam. Şimdi bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Aynı şeyde ya özel soru değildi tabii siz isterseniz cevaplayın. Şimdi kimsenin şeyinde girmeyeyim de aynı mesela haritada Gaz-Satürn var ama bir de ayrıca katla diğer taraf karmayla beraber diğer tarafın güneş ve ayı da kavuşuyor. Şimdi Aynen. tabii ki Güney Ay düğümü olan yerin karşısında Kuzey Ay düğümü var. Kuzey Ay düğümü de partnerin Kuzey Ay düğümü diğer Satürn sahibinin 7. evine düştü. Evet. Neyle kavuştu Kuzey Ay düğümü? Güneşi ve ayıyla. Güneş ayıyla kavuştu. İşte bu da mesela kanca açı. Satürn'ün 1. ve 7. eve düşmesi ama zaten kişinin Satürn'ü orada. Ay Evet. düğümlerin arkadaşlar 1, 7, 4, 10'a düşmesi de kanca açı etkisi veriyor. Kişi birlikte dediğim gibi az önce işte birlikte bir şey yaşanmasını istiyorlar. Birlikte bir şey paylaşmak istiyorlar. İlişki yaşamak istiyorlar. 7. eve düşen kat Güneş ve Ay kavuşumu da çok güzel. Yani neselle nesensiz durumu. Öyle gerçekten teşekkürler Yani hocam. hem yanacaksınız hem ayrılamayacaksınız yani. Evet. Allah Sağ olun. kolaylıklar versin, mutluluklar versin. Teşekkürler. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Mars-Şiron kavuşumu ilişkide Şiron sahibine yara mı verir acaba? Yengeçte kavuşuyor bu ikisi. Tabii yani genel bilgi bu ama açılara da bakmak lazım. Ya Şiron yara alan ve yara saran
bir enerjide çalışıyor. Şimdi Mars'ta sıkıntı, aksiyon, hareket, savaşçı. Zaten Mars gezegeni, yani savaşçı, Apollo'nun gezegeni. Yani böyle aksiyon, hareket, kavga, enerji akıtma modunda olduğu için hani Chiron'u nasıl anlayacak ki? Yaralanma potansiyeli Anladım. Chiron Teşekkür. kişisinde çok fazla var. İşte açılara bakmak lazım. Harita her zaman bir bütündür arkadaşlar. Bakın Güneş Ay kavuşumu olmayan bir harita 14 yıllık bir ilişki yaşadı. Bu çok önemli. O yüzden ben bu haritaya çalıştım. Tekrarlıyorum. Harita bir bütündür. Bir bütün olarak incelememiz lazım. Her zaman ilişki astrolojisinde natale çok iyi hakim olmamız lazım. Natal haritalarımıza, yani kendi doğum haritalarımıza çok iyi hakim olamazsak zaten karşımızdakiyle yaptığımız sinastri haritasında başarılı yorumlara sahip olamayız. Hocam merhabalar. Çiftler arasındaki en büyük etkiyi hangi çekimli Mars ve Venüs dışında hangi gezegenler veriyordu? Plüto tutku veriyor. Plüton'un tutkusunu es geçemeyiz. Tabii asteroidler de var. Asteroidlere inanmayan, kullanmayan astrologlar da var. Ama inanan, seven astrologlar da var. Ben seviyorum örneğin. Asteroidleri de incelersek onların da tabii çok büyük etkisi var. İşte ruh eşi etkisi, pis işi, Eros gibi. Yani bunlar etkilir. Mesela Juno etkili. Sayabileceğim bunlar. Ama hani gezegen olarak bakarsak Plüto çok derin ve tutku veriyor. Kavuşumlarda falan mı? Peki neydi? Yani hani Yani mesela hangi gezegenler? Plüto Venüs 120'liği. Plüto Venüs kavuşumu. Yani Plüto'yu zaten biliyorsunuz, Akrebin gezegeni. Akrep gibi düşünün. Yani çok kıskanan, sahiplenen, paylaşmak istemeyen enerjide çalışıyor. Ama tabii Plüto Mars'ı 120'lik isteriz değil mi? Kavuşumu çok sıkıntı yani. Kavuşum istemeyiz, 120'lik isteriz. Bu şekil Plüto Ay tamamen bilinçaltını şey yapar, duygusal olarak etkiler. Ama olumlu yani. Plüto Ay kavuşum da mı olumlu olur hocam peki? Plüto, şimdi Plüto 120'lik daha iyi çalışır. Plüto Ay biraz zorlar. Şimdi malefiklerin kavuşumları biraz zordur arkadaşlar. Yani çünkü sonuçta orada bir malefik enerji var. Plüton'un görevi var. Görevi ne? Kişinin bilinçaltına en derinlerine inmek, en saklı bölgelerine inmek. İşi o. Şimdi Ay kişisinin tam duyguları alt üst olur kavuşumda. Travmaları çıkabilir. Bir şeyler hortlayabilir. Yani zor. Mesela Hocam Ay bir şey Neptün sorabilir miyim kavuşumu. ben de? Tabii ki. Evet, tam da Akrep'te hocam kavuşumum var benim. Ya zor. Yani mesela çok fazla sırlarınızı ona verirsiniz. Yani Plüton kişisi sizin sırlarınıza da çok kolay ulaşır. Çok kolay. Ağzınızdan her lafı alır yani. Bir şeyiniz kalmaz. Her şeyiniz ortada olur. Tabii ikiniz arasında. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Tekamül ilişkisi bir de kavuşum. Yani bir tekamül ilişkisini de anlatıyor. Soru vardı. Bendim hocam. Buyurun. Hocam 12. ev ayına Gat düşürmek ve Venüs düşürmek nasıl olur sinastride? Şimdi 12. ev bizim kontrolümüzün dışında olan ev, gizli düşmanlıkları anlatan ev. Partnerimin Venüs'ü mü düştü oraya? Bir de Ay mı dediniz? Partnerin ayına Venüs ve Gat düşürmek. Partnerin 12. ev ayına Venüs ve Gat düşürmek hocam. Şimdi Ay Venüs kavuşumu çok güzel. Saf temiz sevgi. Harika. Güney Ay düğümü Venüs kavuşumu yine tamamlanmamış karmik bir aşk ilişkisi gündemi veriyor. Şimdi bütün bu kavuşumların 12. evde olması da kontrol dışı bir gündem veriyor. Yani nasıl kontrol dışı? Siz o kadar saf, temiz, harika bir sevgi, aşk yaşadığınızı, ilişki yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ama bazen de o partnerin bir sözü ya da bir davranışı sizi kırabiliyor. Yani istemese de o partner siz kırılabiliyorsunuz. Çünkü 12. ev. Yani gizli düşmanlık gibi çalışıyor. Mesela ben terazi yükselenim, 12. evim Başak, annem Başak.
bir anne çocuğunu kırar mı? Ama zaman zaman yani annemin bazen bir lafına kırılabiliyorum. Ki ben bunu biliyorum şu an. Bildiğim için komik geliyor bana. Ama bu şekil çalışıyor. Yani istemese de o kişinin çünkü annemin güneşi benim 12. evime düşüyor. İstemese de o kişinin bazı davranışları, sözleri harita sahibini kırabiliyor. Çünkü 12. ev. Yani kontrol edilemeyen gizli alan, gizli düşmanlıklar vesaire gibi. Hocam ben bunun üzerine bir şey sorabilir miyim? Benim oğlumun Ay Mars kavuşumu var. Benim 12. evime düşürüyor onu. Bizim aramızda karmik bir aslında ilişki var mıdır? Yani bu anne çocuk arasında da bu Tabii, karmik var. bir ilişki işaret eder mi? Aynen, yani mesela sinastrideki göstergeleri öğrendikten sonra arkadaşlar dediğim gibi böyle ailenizdeki fertlerle de bakarsınız. Oradan da karmik gündemi yakalarsınız da. Şimdi 12. ev için evet karma evi diyorlar. Su grubu evleri karmayı anlatıyor zaten de derin duyguları. Ama Ay Mars kavuşumu biraz oğlunuz hangi burçta bu Ay Mars kavuşumu bu arada? Aslan burcunda. O egosu var. Yani duygusal egosu, Evet. yani gururu, onuru onun için çok önemli. Ani bir şey olduğunda hemen fevri mi hareket ediyor? Ani Çok, çıkışlar evet. yapıyor. Aynen. Hı hı. Şimdi siz mesela ilişkinizde siz onu kontrol edemiyorsunuz bence. Evet. Aynen. Sizin 12. evinde düşünen bir kavuşum bu. O yüzden anne de olsanız oğlunuzdaki bu durumu kontrol edemiyorsunuz. Çünkü sizin kontrol edemediğiniz alanda. Hı hı. Şimdi 12. ev vurgusu olduğu için evet karmik olabilir ama hani daha çok ay düğümlerine iyice bakmak lazım. İkinizin ortak oğlunuzla haritasında ay düğümlerine vesaire bakın. Bir de ateş grubunda Mars da tehlikeli çalışıyor biliyorsunuz. Hı hı. Başıyla ilgili sağlık sorunları vesaire de verebilir. Dikkat, kazalar ve baş. Geçirdi zaten. Kaşı patladı, çenesi Yani patladı. zor. Mesela o konuyla ilgili hani Esma düşünülebilir. Ben şu an tam haritayı görmediğim için bir şey söylemeyeceğim tabii. Hı hı. Yani siz mesela oğlunuzun Ay Mars kavuşumunu bence şifalamak için bazı danışmanlıklar alabilirsiniz. Tamam. Çünkü açılar önemli. Oğlunuzun haritasında Ay Mars kavuşumu hangi açıları almış? Önemli. Hı hı. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Erkeğin kuzey ay düğümü kadının Venüs ve Merkür ile 5. evde kavuşum yapıyorsa 5. eve hani nasıl bir etki eder 5. evdeki kavuşumu? 5. ev zaten aşk gündemi ve çok güzel bir kavuşum olmuş. Yani o kişiyle aşk yaşamak istiyor, bir şey yaşamak istiyor, bir ilişki yaşamak istiyor. Onların mesela sevgili olmadığını düşünelim. 5. ev Evet. sanat ve hobiyi de anlatıyor. Evet. Mesela bu kişiler birlikte bir sanat, bir hobi, bir spor salonunda ya da bir İngilizce kursunda bir şeyler paylaşabilirler. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür İyi ederiz akşamlar. hocam. Ağzınıza Haftaya- sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya Afiyet. cumartesi tekrar bir workshop yapacağım. Ankete umarım katılmışsınızdır. Ona göre çünkü çiftimizi belirleyeceğim. Teşekkür ederiz Meral Hanım. Rica ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.